Evet, bugün neredeyiz? Bugün Frankfurt'tayız. Frankfurt'a inişimizi yaptık. Yanımda da bir rehberim var. Bir akrabam aynı zamanda. Şimdi burası ana tren garı değil mi? Evet, Hauptbahnhof dediğimiz yer. Direkt çıkar çıkmaz buradan çıkıyorsun. Sen iyi güne denk geldin. Dün Frankfurt'un yarı finale yükselme galiba, yanlış hatırlamıyorsam Evet. maçı vardı. Yo, finale çıktılar, finale. Bugün Yarı finalden Frankfurt'un geçtiler. en çirkin yüzünü görebilirsin. Etraflar pis diyorsun her yer. Ya acayip büyük bir tren istasyonu var. Ben baktım da bayağı bir hat var. Zaten 24 Daha peron bunun var. kadar yerin altında da var. Of bir de oradan gidiyor. Burası eğer Türkiye'den otobüs falan geliyorsa burası son durak. Yani Frankfurt durağı burası. Bir de bu arka taraf var. Oradan yolcu alıyor, buradan yolcu indiriyor. Ne dediler Boyoz'u görünce? Ben Boyoz getirdiydim buraya hususi. Daha ilk önce teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Boyoz'u görünce tabii anlat deseniz anlatamam Boyoz Almanca olarak. Ustasının zor bulunduğunu anlatıp dedi değerli bir şey o zaman dedi. Dedim tadını biliyorsan bir de dedim onun saat falan var. Gece 3.30 Tabii. karabiber, haşlanmış yumurta. Tabii. Gerçekten Almanlar damak tadı yok bunların. Ne bulurlarsa yiyorlar. şey. Onun için böyle yeni lezzetlere, kültürlere aç bir topluluk. Ne güzel tabii, bir yandan da iyi bu. Baktığınızda. Şu an paranın bulunduğu yerdeyiz o zaman, Frankfurt'ta. Dünya Tabii, Bankası mı burada? her Avrupa yerde- Bankası mı buradaydı? Bir banka buradaydı meşhur sanki. Meşhur euro işaretinin olduğu yere gideceğiz. Evet. Ya paranın aktığı yer burada. Dünya bankaları, İngiliz bankaları buradaymış meşhur. Büyük tavırlar, kuleler. Euro işareti aynı fakat değeri. Değeri her geçen gün yükseliyor tabii. Ben bakalım geldiğimde 16 idi. Şimdi kaç para olur? Karışık yani, burada da çok göçmen olayı da çok var tabii. Almanya dedim mi? Köyleri harici biraz böyle Almanlar kendi içine kapanık oluyor. Mesela Frankfurt iş şehri. Gündüz nüfusu yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon. 3 milyon. Biraz daha fazla olabilir. Biraz böyle sayılara takamayalım çok önemli. Gece nüfusu da 800 bine falan iniyor. Dış yapılar yani hiç bozmamışlar. Şu mesela karşıda da gözüktüğü gibi. Çok Şöyle. nadir yerlerde çok yüksek binalar var. Mesela bunun en bariz örneği Frankfurt Tower dediğimiz. Bakalım şeyi de meşhur, nehri buranın. Nehri de var. Gezeceğiz, göreceğiz bakalım. Şimdilik Goethe House'a gidiyoruz. Goethe evine. Ne oluyor lan? Hemen sağda dediğimiz International dediğimizin kanıtı. Evet. Hemen müzik sesinden anlayabiliriz. Kamerayı çeviriyoruz, umdurayın yapıyoruz. İşte. Evet. Meşhur Euro heykeli. İşte şu binalara bakar mısın ya? Muazzam ya. Bir de ekstra bilgi, mesela böyle adresler benim çok hoşuma gidiyor ve her şehirde %90 aynı isimler var. Sadece önemli olan adreste posta kodu. Evet, bir info daha geldi. Taze Birim oda verelim. çöpten şişe toplayıp geçimini sağlayan birini gördük. Fakat burada o bir meslek. Çünkü burada her bir kutunun fant var, yani depozitosu oluyor. Burada bir su aldığınız zaman siz hem suya para ödeyip hem de o almış olduğunuz şişeye para ödüyorsunuz, ekstra 25 kuruş. Yani 4 tane şişe toplarsa adam günlük 1 euro almış oluyor. Bunu alanlar o zaman çöpe niye atıyor şişelerini? Uğraşmak istemiyor. Yani kimisi uğraşmak istiyor, kimisinin parası bol. Zaten genelde genç kısım tayfa bunları çöpe atan. Özellikle içki vesaire içtikleri zaman onların da şey oluyor. Şişelerden. Depozitoları oluyor. Ama burada en önemli şey, ya 1 euro ne olacak mesela deniyor burada. Ama burada 1 euroya şöyle söyleyeyim, sadece bir ekmek alıp o ekmeği 2 gün yiyebilirsin. Veyahut da bir 4 tane daha şişe toplayıp toplam 8 yaptı 2 euroya 100 gram kaşar, bir tane ekmek alıp kaşar ekmek yiyebilirsin. Gerçekten alım gücünün etkisini görmüş oluyorsun. Bu makineler genelde nerelerde oluyor? Hangi? Fan? Şişeyi soktuğumuz. Büyük marketlerde oluyor. Lidl, RV dediğimiz. Lidl Türkiye'deki BİM, RV Türkiye'deki Şok. Biraz yaşı büyük olan insanlar içtikleri suların pet şişelerini vesairesini çantasına dolaştırır. Melih buraya gelmeden önce demiştim yanına çanta getir. Herkes çantalı. Bilmiyorum şu an sokakta çantasız bir insan var mı? Gördün mü? Yok, herkes yani ufak çantası belinde, elinde bir yerde. Hırsızlık, kapkaç olaylarından mı acaba? Yok lan, herkesin bir sırt çantası var. Çünkü herkes suyunu yanında taşıyor. Dışarıda çeşme olayı yok yani burada. Yok. Burada diyor ya böyle zengin olmuyor. Harbiden iyi çalmışlar ya. Böyle Yan bir şey. tarafta hemen Frankfurter Hofumuz vardır. Meşhur burada düğün yapılıyor diye biliyorum ama yanlış da olabilir. Starbucks zaten her yerde. Şimdi Goethe House'dayız. Vay. Please don't touch. Bunlar Goethe'nin kullandığı yerler herhalde, eşyalar.
Elektrikli soba. O zamanın modasının rengine ve zamanına uygun bir odaymış burası. Burası yemek odası. Getirmiş Tam bu burada. masada arkadaşlar. Hele yüksek ihtimalle şu koltukta oturdu. Karşıda da anne babası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Göte'nin toplantı odası gibi böyle çekmeceleri koymuşlar. Burada insanların dışarıda yemeğe ya da gece hayatı kültürü nasıl? Eğlenmeyi dışarıda seviyorlar mı? Hafta içi iş, hafta sonu eğlencenin dibi. Örnek veriyorum, hafta içi 10 oldu mu yatağa girersin. Saat 10'dan sonra yasal olarak ruhe tight dediğimiz dinleniş saati var. Sen o saatte ses vesaire yapamazsın. Yasak yani bu. Ve Ondan kaça kadar? ondan sabah 6'ya kadar olması lazım. Ha o zaman onda bitiyor yani gün. Tabii onda bitiyor zaten, çoğu köye gidersen bazı marketler 18'de kapanıyor, 19'da kapanıyor. Tabii köyler de yaşıyor. Mesela Frankfurt'ta da büyük yerler hariç normal aynı klasik neyse o saatte kapatıyor. Bunların tatili cuma günü başlar saat 5'te. Pazara kadar devam eder. Pazar günü de insanlar ailesiyle vakit geçirmeyi seviyor. Bahçeleri vesaire varsa orada vakit geçiriyorlar. Ve özellikle de güneş varsa insanların hiçbir evde değil. Bu sefer her bulduğunuz bir yeşil çim üzerinde bir vatandaş görebilirsiniz. Tabii bir de bugün hava güneşli Allah'tan. Herhalde iyi zamana denk geldim yani. İşte bu Orası o meşhur church. Paul's bilmem ne church diye geçiyor. Ama en meşhuru tabii katedral, Frankfurt Katedrali, yeşil yanmış. Orayı da birazdan geçeriz. Burada görüyorsun zaten trafik ne kadar kalabalık ve bu kalabalığın içinde aslında ne bir korna sesi duyuyorsun ne bir şey duyuyorsun. Evet. Hadi sene birader falan yok. Zaten ileride görüyorsun tamamen bir otobüs kuyruk trafiği var. Yani burada Toplu herkes taşıma da yaygın zaten o zaman. tabii ve zaten burada insanlar ben nasıl bir araç kullanayım örnek veriyorum kendi arabam mı, yaya mıyım, bisiklet miyim, skuter muyum bunu bilip hangi yolu kullanmam gerektiğini bildikleri için ve kuralları da bildikleri için otomatikman sistem çalışıyor. Hiç kimse de zarara uğramıyor. Burada bir düğüne falan mı denk geldik? Bir kalabalık kilise önü de. Dur bakalım. Turistik bir tramvay da var. Osman bu posta treniymiş, içinde görüyorsunuz. Yani şehri gezip içecek içip bu trenine geziyorsunuz diye biliyorum. Eğleniyor Top yani. oynuyor. İnsanlar eğleniyor burada da. Ya bu arkadaki kiliseye girmek istedim. Burada düğün varmış. Dedim ki İngilizce biliyor musun? Hayır dedi. Dedim ki İngilizce bilen başka biri var mı? Bu sefer İngilizce konuşmaya başladı. Şakır şakır. Ben böyle bir şey görmedim ya. Diyor bana yarın gelebilirsin. Ya bu nedir ya? İngilizce biliyorsan konuş kardeşim. Ne artistik yapıyor. Neyse. Önüne de heykeli dikmişler. Tepede de İsa var sanırım. Bir de güzel tarafı sen İngilizce konuşuyorsun, sana Almanca cevap vermesi. İnsanlar eğlencesinde. Herkes eğleniyor. Burası da bu karşısı zaten meşhur meydan. Buraya en son geleceğim. Dönüp geleceğim. Şimdi düz gidelim, geri gelelim.
İnsanlar eğleniyor. Düğün eğlencesi yapıyorlar burada yüksek ihtimalle. Ya Barcelona da böyle ama Barcelona'nın dışı hep aynı. Sarı ve sarı tonları. Burada biraz renk çeşitliliği var. O çok hoşuma gitti benim şu an. İleride bir New Old Town diye bir yer var. Almancasını bilmiyorum. Katedrale de yakın. Buralar en işlek yeri. Zaten haritaya baktığınızda da bu saatlerde çok işlek olarak gösteriyor kendini. Burada emeklilik de gene aynı ya. Emeklilik zaten 65. yaşı var. Ki burada adam emekliyse bile boş durmuyor. Tamam. Sevmiyor. Güzel bir yer yapmışlar buraya da. Zaten 3 kişiden biri Türkçe konuşuyor burada. Barbier dediği de berber herhalde burası. Berber mi? Ya şey. Vallahi var Aslında ya. şeyi Nasıl- Frizyo. Almancası Frizyo. Barbier. Burası o meşhur New Old Town dedikleri yer. Evet, bu meşhur eski heykellerden birisiymiş abi. Bunun da bir hikayesi vardı baktığımda ama şimdi hatırlamıyorum. Evlerin çatıları muazzam. Katedralin ucu gözüktü şurada ileride.